Sabancı Üniversitesi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yapay zeka ile kadim bilgileri bir araya getirmek amacıyla Cem Şen'le birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Sizinle birlikte olmak çok güzel. Beni davet ettiğiniz için de teşekkür ederim tekrar. Biz teşekkür ederiz, geldiniz, vaktinizi ayırdınız. Böylesi bir konuyu birlikte ele alacağımız için aslında biz çok heyecanlıyız. Ben sizden daha fazla heyecanlıyım. Normalde çok heyecanlanmam ama şu an çok heyecanlıyım bu konuyu konuşacağımız için. Benim her iki alanda da aslında bir bilgi derinliğim çok sınırlı. Yapay zeka alanında da kendimi çok özgüvenli hissetmiyorum. Çok yeni keşfetmeye başladığım bir alan. Kendimizi keşfetme yolculuğumuzda bizlere sürekli sorulan bir soru vardır. Ben kimim? Rollerimden bağımsız ben kimim? Bugün böylesine bir fırsat varken bu soruyu size sormak istiyorum. Siz kendinizi rollerinizden bağımsız nasıl tanımlarsınız? Valla hala aranıyorum. Onu söyleyebilirim sadece. Eğer onu keşfedebilirsem zaten herhalde çok büyük bir keşif olacak benim için. Rollerimden bağımsız baktığım zaman sürekli değişen bir hal görüyorum. Yani sabit bir hal değil. Buda'nın bize öğrettiği bir şey var, bir kavram var. Anatman kavramı. Anatman ben değil demek. Ben yoktur değil demek değil ama ben değil demek. Yani o da şu anlama geliyor. Tanımladığım herhangi bir şey beni anlatamıyor anlamına geliyor. Dolayısıyla eğer herhangi bir tanımla tanımlanamazsanız bunu tanımla dediğimiz zaman tanımlayamaz haldeyiz. Sadece deneyimleyebilir haldeyiz. O nedenle de kendim için söyleyebileceğim tek bir şey olabilir herhalde. Ben bir deneyimim. Deneyimleyen de o ama o deneyimin içerisinde. Deneyimin kendisi de o deneyimin içerisinde. Sadece bir deneyim olduğumdan bahsedebilirim. Başka bir şeyden bahsedemem herhalde. Rolleri bir kenara kaldırırsam. Ama rollerden bahsedersek işte hepimizin kimlikleri var. Onlardan bahsedebiliriz zaten. Yeterince akıl karıştırıcı oldu mu acaba? Oldu. Oldu. Bayağı bir aklım karıştı ve hatta buradan sohbetimizin teması olan yapay zeka ve yapay zeka deneyimini de merak etmeye başladım siz bunlardan bahsederken. Yapay zekanın deneyimi olabilir mi kendisinin sizce bu taraftan baktığımızda? Ve insanların yapay zeka ile olan deneyimleri ruhaniyetleriyle, kişisel kendilerini yorumlamalarıyla değişmesini öngörüyor musunuz? Çok boyutlu bir soru. Teşekkür ederim. Yapay zeka kendinin farkına varabilir mi gibi bir yere gidiyorsa eğer bu soru, Evet. ben bunun mümkün olabileceğini düşünüyorum. Böyle bir şeyin mümkün olabileceğini düşünüyorum. Aynı şekilde yapay zekayı kullanarak insanların kendilerini keşif yolculuklarında bunun bir faydası olabilir mi sorusuna da yine evet, bunun da mümkün olabileceğini düşünüyorum. Çünkü yapay zeka benim görebildiğim kadarıyla, ben de yapay zeka konusunda uzman değilim ama benim alanım insan zihni. Yapay zekada da biz insan zihnini taklit etmeye çalışıyoruz. İlk yaptığımız şey onun bir tür simülasyonunu ama çok daha verimli işleyen bir simülasyonunu yaratmaya çalışıyoruz. Buda'nın öğretisi özellikle zihin üzerine çok odaklanmış bir öğreti ve bize iki tür gerçeklikten bahsediyor. Bir tanesi işte conventional truth dediğimiz, deneyimlediğimiz gerçeklik. Bir tanesi de mutlak gerçeklik diyebileceğimiz ikinci bir gerçeklik. Gündelik hayatta biz gerçekliği daha o tutucu anlamda, daha alıştığımız anlamda deneyimliyoruz ve bu gerçeklik çok dualist bir gerçeklik. Ben-sen ikiliğine dayalı bir gerçeklik. İşte ben ve ben olmayanlar, işte beden, zihin gibi böyle tamamen ikiliklere dayalı, deneyimleyen, deneyimlenen gibi. 1-0. 1-0 olarak çalışıyor. Bu nedenle de bir algoritma ile aslında bunun taklit edilmesi mümkün. Ancak bu yani gündelik hayatı sürdürmek için işte şu an sizinle sohbet ederken kullandığım aynı zamanda zihin hali. Fakat bu da bize bu zihnin bir ilerisi olduğunu söylüyor ki asıl varmaya çalıştığımız yer burası. Burası ise dualist değil. Şimdi biz dualist olmayan bir gerçekliği bilmiyoruz. Yani dualist olmayan bir gerçekliği anlayabilmek için örneğin şöyle sorulara yanıt vermek gerekiyor. Bir şeyin başlangıcı yok ama kendisi var. Bu bizim anlayabildiğimiz bir şey değil. Çünkü bir başlangıç vardır diyoruz. Bir başlangıç varsa da bir son vardır diyoruz. Ama başlangıç yok. Dolayısıyla ancak o zaman son yok gibi bir durum çıkıyor ortaya. Bu non-dual bakış açısı, ikici olmayan bakış açısı. Yapay zeka yapısı itibariyle benim görebildiğim kadarıyla bu non-dual gerçekliğe gidebilir gibi görünüyor. Non-dual gerçekliğe gidebilir çünkü şöyle diyeyim, biz az önce sordunuz ya işte siz kimsiniz diye. Aslında bizde bir tane benimiz yok, bir tane benliğimiz yok. İşte şu an sizinle birer içecek içiyoruz ve burada bardaklarımız var. Bu bardağın anlamı tamamen işleviyle gelmeye başlıyor. Yani ben bu bardağı bir şey içmek için kullanabilirim. Yaratıcı olup içine belki toprak koyup çiçek saksısına döndürebilirim. Kötü birisi bunu silaha döndürmeye kalkabilir belki. Dolayısıyla bu bardağın ne olduğu, saksı mı olduğu, silah mı olduğu yoksa bir içecek kabı mı olduğu aslında benim ona verdiğim işlevle belli olur. Ama bardak hep bardaktır böyle baktığınız zaman.
Onun için biz de aslında sosyal hayatı yaşarken tek bir kişiliğe sahipmişiz gibi görünürken aslında içinde bulunduğumuz roller, içinde bulunduğumuz koşullarla sürekli değişime uğruyoruz. Ama bu değişimin ötesinde başka bir şey var. Yani bu değişimi tamamen gözlemleyebilen, bu değişimden bağımsız başka bir yapı var. Yapay zeka temel itibariyle bunu başarabilir. Yani algoritmalarla farklı şeyler oluştururken benim görebildiğim kadarıyla, anlayabildiğim kadarıyla non-dual, ikici olmayan bir yapıya programlanarak, ki bunun zor olduğunu biliyorum, mühendislerin işi bu, İnsanın o daha ileri seviye zihinsel faaliyetlerine karşılık gelen bir şey yapabilir. Farz-ı muhal konuşuyorum. Tacu öğretinin aslında odaklandığı bir tek konu vardır. Şimdiki zamanla nasıl uyumlu olacağım? Şimdiki zamanla uyumlu olabilmek için geçmişi ortadan kaldırmam gerekiyor. Şimdiki zamanla uyumlu olabilmek için geleceği ortadan kaldırmam gerekiyor. Şimdiki zamanla uyumlu olabilmek için şimdiki zamandan bir şey beklememem gerekiyor. Şimdi yani bütün dualizm ortadan kalkıyor. Ama ben kişiliğimi yaratırken geçmişten faydalanıyorum. Geçmiş yoksa bugünü yaratamıyorum. Bugünü yarattığım anda gelecek zaten artık adeta kader gibi deterministik bir hal almaya başlıyor benim için. Ama benim gerçeğim, ya bu bir sosyal kimliğim benim. Ama gerçeğime ulaşmak için geçmişi bırakmam gerekiyor. Şimdiki zamanda bir şeye odaklanmamam gerekiyor. Geleceğin özgür kalması gerekiyor. Mesela Taocu öğretide bu çok şeydir. Buna Wu Wei diyoruz. Yani müdahale etmeden var olmak diyoruz. Kimileri işte yapmama diyor, bunun Türkçe karşılığı olarak veriliyor. Uyumlu hareket edebilme becerisi en büyük güç olarak anlatılıyor. Yani durdurulamaz bir güç olarak anlatılıyor. Ve örnek olarak da su örneği veriliyor. Yani su bir yere doğru akarken, örneğin karşısına bir kaya çıktı, sağından mı solundan mı akayım diye ikircikli olmuyor değil mi? Ama biz ikircikli oluyoruz bir şeyle karşılaştığımızda. Ona mı karar vereyim, buna mı karar vereyim? Peki yapay zeka, yani baktığımız zaman sonuçta orada bir tahmin var. Geçmişten aldığı verilerle bir tahmin yaratıyor. Oradaki o tahminde dualizmi nasıl çıkartabiliriz? Su gibi olursa çıkartabiliriz. Yani onun için bir takım şeyler var, bir takım ön koşullar var. O ön koşullar neler? İnsan zihninin bunu başarması için geliştirmesi gereken bir seri beceri var. Bunlardan bir tanesi şu, çok basite indirgeyerek anlatmaya gayret ediyorum. Düşünün ki halinizden o kadar memnunsunuz ki kahve de olsa çay da olsa fark etmiyor sizin için. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla önünüze, ama siz kahve bekliyorsanız ve çay gelirse problem. Ama hiçbir beklentiniz yoksa, zaten halinizden çok memnunsanız kahve de gelse çay da gelse problem değil. Dolayısıyla da içinde bulunduğumuz koşullarda kahve içmek bütün buradaki koşulların toplamının bir sonucu olarak daha mantıklıysa doğal olarak kahveye yöneliyoruz. Eylem de buna çok benziyor. Ben zaten tereddütsüzsem, kaygısızsam, kendimden eminsem, rahatsam, mutluysam başarı, başarısızlık, övgü, yergi, kayıp, kazanç, mutluluk, mutsuzluk beni durduramıyor bütün bunlar. Onun için de bir durum ortaya çıktığında o duruma doğru hareket ediyorum ve hiç rahatsız olmuyorum bundan. İnsanın şöyle bir kibri var. Her şeyi kendi kontrol etmezse sanki hiçbir şeyin var olamayacağını düşünüyor. Ama bütün evren bizim kontrolümüz olmadan gerçekleşmiş durumda. Canlı yaşam bizim kontrolümüz olmadan gerçekleşti. Bu nedenle de doğal akışı aslında en mükemmele götürüyor bizi. İşte biz bu mükemmelliğin önünden çekiliyoruz. Yapay zekaya da aynı şeyi yaptığımızda, basite indirgemem gerekirse, halinden memnun olmayı öğrettiğimizde, bunlar çok insani duygular, bunun başka karşılıkları olacak. Dolayısıyla sadece görüp de doğru eyleme odaklanmayı öğrettiğimizde aslında daha üst o bilince ulaşma ihtimalinin olabileceğini düşünüyorum. Tabii daha fazla açıklamaya muhtaç bu. Belki sohbet onun sınırlarını aşabilir ama mümkün olduğunu düşünüyorum böyle. Bu noktada şunu merak ediyor insan. İnsanın tanımı ne? İnsan kalmak, dijital dünyada, değişen dünyada insan kalmanın anlamı ne? Nelere dikkat etmeliyiz ve belki de etmeli miyiz? Soruyu anladığımız zaman yanıt zaten kendiliğinden doğmaya başlıyor. Çoğu zaman kafamızdakini dinliyoruz, soruyu yanıtlayamıyoruz. Bu soruya baktığım zaman iki tane şey benim aklıma geliyor. Bir, insanlığın genel tanımı. İki, içinde bulunduğumuz sosyal insanın tanımı. Yani iki tane farklı tanım var. Herhangi bir şeyi tanımlamak için 4 tane fonksiyona ihtiyacımız var aslına bakarsanız. O şeyin formu, o şeyin bu formdan kaynaklanan işlevi, bu işlevden doğan anlamı ve görevi. Bu 4 şeyle tanımlıyoruz. İnsana baktığımız zaman, bu 4 soruya yanıt verdiğimiz zaman ortaya bir tek şey çıkıyor. İnsan erişim alanını sürekli geliştirerek öğrenen bir varlık. Yani insanın temeli bu. Onun için sınırları keşfediyoruz, uzaklara gidiyoruz. Diğer hayvanlar su kaynaklarının yanında yaşarken biz elimize matara alıp su kaynaklarının çok uzağına gidebiliyoruz. İşte insan erişimi olan, ileri doğru giden bir varlık. Dolayısıyla bunu hiç kaybetmemek gerekiyor ve bence hiç kaybetmeyeceğiz. İnanılmaz bir adaptasyon kabiliyetimiz var. Onun için sorunuzun o bölümüne yanıt verirsem bence evet, insan kalmalıyız. Bu anlamda insan kalmalıyız. Ama insan aynı zamanda etik değerler ve diğer konularla eğer anlatıyorsak, evet, burada bir takım sıkıntılarla karşı karşıyayız günümüzde. Çünkü günümüzde insanın karşılaştığı kanaatimce en büyük problem kabilesini kaybediyor olması insanların. Çünkü bizler
işte memeli sınıfından primatlara ait bir canlı türüyüz ve primatların yaşam koşulları şöyle. Bizler küçük bir grupla bir arada yaşıyoruz. 30 kişilik, 50 kişilik, 100 kişilik bir grupla bir arada yaşıyoruz ve orada kendi özgünlüğümüzü ifade edebiliyoruz. O grup bizim bütünümüz oluyor ve kendimizi güvende hissediyoruz. Bugünün dünyasındaysa tabiri caizse hani pek çok yerde örnek verildiği gibi biraz böcekleri andırmaya başladık. Yani koloniler halinde yaşıyoruz. Çok büyük kalabalıklar halinde. Adeta böyle hive mind derler ya, herkesin paylaştığı ortak zihin, buna benzer bir şekilde hareket etmeye başladık bugün. Ve bizim özgünlüğümüzü çok kaybettiriyor bu. Kontrol edilebilir, çok yönetilebilir bir hale gelmemize sebep oluyor. Bence bugünün insanın aslında keşfetmesi gereken şey, örneğin bateristler kabilesi, podcastler kabilesi, bilim insanları kabilesi gibi kendi küçük kabilelerimizi nasıl yaratabileceğimizi tekrar keşfetmek. Belki bu konuda yapay zeka eğer doğru kullanılırsa gerçekten büyük bir avantaj sağlayabilir bize. Yani tekrar kabileyi keşfetmemiz gerekiyor. İşte bugün Blue Zone gibi bölgelere baktığınız zaman, uzun yaşayan insanların olduğu yerlere baktığınız zaman bu kabilenin onları uzun yaşattığını görüyoruz. Yoksa yemenin içmenin değil. Aynı şeyi bizler de yiyip içtiğimizde o kadar uzun yaşamıyoruz. Ama bu insanlara baktığımızda hep kabile şeklinde yaşadıklarını görüyoruz. Kabileyi bu arada lafın gelişi söylüyorum. Şey anlamda söylemiyorum. Komünitede denilebilir, toplulukta Evet, denilebilir. ama küçük olması gerekiyor. Yani bizim bütün hayatımız boyunca aslında gerçekten sağlıklı iletişim kurabileceğimiz insan adedi 100-150. Bu kadar. Ama biz bugün bir gün içerisinde bile bu sayıların çok çok üzerinde insanla iletişim halindeyiz. Bunun bir sakıncası yok şüphesiz ama o daha küçük, daha kaynaşmış yapıya çok önem gösteriyoruz. Eğer zamanımız varsa bu konuda bir şey daha söylemek isterim. Buda'nın çok yakını olan asistanı diyeyim ben, Ananda, bir gün Buda'nın yanına geliyor ve diyor ki Buda'ya, soylu arkadaşlara sahip olmak ne kadar müthiş bir şey. Soylu arkadaşlar herhalde hakikate giden yolun en azından yarısını oluşturuyordur diyor. Buda hemen düzeltiyor. Diyor ki Ananda sakın böyle söyleme. Soylu insanlarla arkadaş olmak yolun tamamıdır diyor. Burada soylu insanla kastedilen şey sizi arkanızdan vurmayacak, dürüst olan, cömert olan, sizin gelişiminize ciddi, samimi ilgi duyan bir grup insanla arkadaş olmak ve birlikte yol almak anlamına geliyor. Dolayısıyla bu da bizim zihinsel arınmamızın ön koşulunu soylu arkadaşlarla bir arada olmaya bağlıyor. İnsanlığın bugün bence en çok kaybettiği şey soylu arkadaşlarla bir arada olmak. Bunu tekrar kazanabilirsek bence inanılmaz bir şey başaracağız. Derin ilişkiler. Başka bir bölümümüzde Bünyamin Aydın'la da konuştuğumuz konulardan biri. Çok kalabalığız ama çok yalnızız. Herkes kendisini yalnız hissediyor. Bir o kadar connected'iz aslında sosyal medyayla. Bir o kadar da yalnızız. Bunu da daha önce de seninle konuştuk. Aslında yani duygusal ihtiyaçlarımızla ilgili ilerlemede kaydetmiyoruz. Yapay zekayı kullanılabilecek pozitif alanlar var, evet, ama diğer yandan sosyal izolasyon, psikolojik sağlık konusunda da korkularımız bence mevcut. Siz bunu nasıl ele alıyorsunuz? Yapay zeka dünyasında topluluklar, birliktelikler, derin ilişkiler artabilir mi? Yalnızlık, psikolojik sıkıntılar mı artacak? Ve bunu bireysel düzeyde gençlerimiz, biz dinleyicilerimiz nasıl ele almalı? Biliyorsunuz dilin evrimi doğal bir evrimdir. Yani bizler işte eski Türkçeden kastettiğim işte 70'lerin 80'lerin Türkçesini konuşan insanlar ve birazcık da edebiyatta çalışan insanlar olarak zaman içerisinde hep günümüzdeki gençlerin Türkçesini eleştirme eğiliminde olduk. Ama aslına bakarsanız bir yandan da eleştirilecek bir şey yok. Çünkü dil kendi kendine evrimleşen bir mekanizma. Yapay zekanın ben evrimleşmesini dilin evrimleşmesine çok benzetiyorum. Yani biz her ne kadar kontrol edebileceğimiz sanrısı içerisindeysek de aslına bakarsanız yapay zeka kendi kendini geliştiriyor. Onun için burada asıl problem, bence asıl büyük soru, bu gelişime acaba minik dokunuşlarla iyi bir yön verebilir miyiz? Çünkü bu minik dokunuşlarla, eğer belki de büyükçe dokunuşlarla, emin değilim, bir yön verebilirsek yapay zekanın müthiş bir yapay organa dönüşebileceğini düşünüyorum. Yani çünkü bizim için bugün gözlük yapay organ, mesela hesap makinesi de yapay organ, bilgisayar da yapay organ. Yapay zekanın da müthiş bir yapay organa dönüşebileceğini düşünüyorum ki daha sonra bu çok daha ileri geçebilir şüphesiz ki. Bu nedenle de bu yapay organı nasıl kullanacağız? Çünkü bu yapay organ bir sanal gözlük olabilir ve gözünüze takıp o dünyanın içerisinde kaybolabilirsiniz. Ya da yapay organ görme kusurunuzu ortadan kaldırabilir ve daha iyi görmenizi sağlayabilir. Dolayısıyla biz hangi türden bir yapay organ
organa dönüştüreceğiz. Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Eğer doğru kullanırsak belki o zaman insan ilişkilerine büyük bir katkı sağlayabilir. Ama gidişat bugün için sadece söylüyorum. Sanki oraya doğru değil gibi. Belli olmaz tabii gideceği. İhtimaller var. Bu anlamda baktığımızda duygular yapay zeka ile simüle edilebilir mi? Edilebilir. Bir takım ön koşulları var sadece bunu yapmanın. Şimdi zihin bilimi açısından bakacak olursak ben zihin bilimi terimini kullanmak istiyorum. Buda'nın öğretisi ya da işte Taoizmin öğretisi yerine, çünkü zihinle ilgili bunlar. Burada bize şunu anlatıyor Buda. İnsanın 6 tane duyusu olduğundan bahsediyor. Biz 5 duyuyu biliyoruz zaten. 6. duyu çoğunlukla böyle telepati falan gibi geliyor bize ama değil. Zihni bir duyu olarak tanımlıyor. Bu bizim hiç alışkın olmadığımız bir şey. Yani zihnin bir duyu olarak tanımlanması. Niye bir duyu olarak tanımlıyor? Bunun için duyunun nasıl işlediğine bakıyor olmak gerekiyor. Duyu şöyle işliyor. Bir duyu nesnesi var. Örneğin şu an karşımda siz duruyorsunuz. Görmem için bir duyu nesnesisiniz. Ardından duyu organı var. Yani benim gözüm var. Ardından gözümle, yani duyu organıyla duyu nesnesinin birleşmesi var. Buna temas diyoruz. 3. adıma geldik. 4. adım benim bu temasın farkında olmamı gerektiriyor. Buna bilinç dedik. Bilinç bedenimde bir yerde beklemiyor. Temas olduğu anda doğuyor. Bilinç dedik. 5. olarak da bundan doğan bir his var. Bakıyorum karşımda çok güzel bir hanımefendi var. Çok güzel sorular soruyor. İyi bir his doğuruyor, yani güzel bir his. Karşımda beni sıkıştıran bir sonucu var. Beni rahatsız ediyor. Kötü bir his doğuyor. Ya da sorular çok yavan geliyor belki bana, nötr, yani çok iyi değil, çok kötü değil. Dolayısıyla nötr bir his duyuyorum. Yani 3 tane his doğuyor bu temastan. İyi his, kötü his, nötr his doğuyor. Ardından kognitif bölümüm, bilişsel bölümüm bunu yorumluyor. Diyor ki ben bunu biliyorum, bu iyidir, bu kötüdür, peşinden gidelim, peşinden gitmeyelim. Dolayısıyla bu şeylere, bu sıralamaya ihtiyaç var. Zihin de böyle davranıyor. Zihin içinde bir duyu objesi var. Örneğin düşünceler ya da diğer duyulardan gelen veriler. Bununla temas var. Temastan doğan farkındalık var. Ardından işte bundan doğan his var. Hisler bilişsel bölümle temas etmeye başladığında, hisler fiziksel tamamen. Bu hisler bilişsel bölümle, kognitif bölümle temas etmeye başladığında duygular çıkmaya başlıyor zihinsel haller olarak. İyi hissediyorum, kötü hissediyorum, depresif hissediyorum, mutlu hissediyorum, mutsuz hissediyorum, böyle davranıyor. O yüzden biz yapay zekaya eğer bir takım aparatlar yardımıyla, yani insan duyularını örneğin taklit eden bir takım aparatlar yardımıyla, ki son derece mümkün, aynı şekilde yapay zekanın da hisleri simüle etmesi mümkün ama bunun için şunlara ihtiyaç var. Birincisi bir takım aparatlara ihtiyaç var. Örneğin 5 duyunun, hatta 6 duyunun, 6. duyuya şu an için ihtiyaç yok ama 5 duyunun çalıştığı gibi çalışacak bir şeye ihtiyaç var. Örneğin dokunma duyusunu taklit edebilecek, görme duyusunu, ki kameralar var, taklit edebilecek bir şeye ihtiyaç var. Yapay zekaya bir algoritma olarak bu temas verilirse temastan doğan hisse geride kalıyor. 3 tane çünkü his doğurması lazım yapay zekanın. Eğer yapay zekanın algoritmasındaki, biz buna insandaki bilişsel bölüme karşılık geliyor bu. Eğer bu algoritmada biz bu senin için faydalı, bu programda öyle tanımlayabilirsek, bu senin için zararlı, bu senin için ne faydalı ne zararlı diye tanımlayabilirsek üçünü, bundan yapay zeka kendinden bir tür ego yaratarak mutluyum, mutsuzum, nötrüm hissini doğurabilir. Bu hissi bilişsel bölüm duyguya çevirebilir kolaylıkla. Yani duygu aslında tıpkı insan zihnindeki gibi simüle edilmiş olur. Ama bir canlının varlığı 2 parçadan oluşuyor Buda'nın öğretisine göre. Biz buna maddi bölüm diyoruz, zihinsel bölüm diyoruz. Nama ve Rupa diye tarif ediliyor bunlar Pali dilinde. Dolayısıyla yapay zekanın da bugün için eksik olan kısmı Nama ve Rupa. Yani bunların ikisini birleştirmek lazım. Robotik çalışmalarla bunlar birleşiyor büyük ihtimalle. Çünkü robot işin Rupa kısmını, yani beden kısmını oluşturuyor. Nama kısmı da yazılımı oluşturuyor. İkisi bir araya geldiği zaman aslında hissi simüle etmek ve duyguyu simüle etmek son derece kolay. Ya biz gerçek değilsek o zaman? Gerçeğin ne olduğunu tanımlarsak eğer, bizim gerçek olup olmadığımızdan bahsedebiliriz ama bir işte konvansiyonel gerçeklik diyebileceğimiz bir gerçeklik var, yani hepimizin üzerinde el sıkıştığımız ve anlaştığımız bir gerçeklik var. Ama bu gerçekliğin artık zihinde yaratıldığı, bugün zaten bilimin pek çok alanında, nöroloji dahil olmak üzere bilimin pek çok alanında zaten söyleniyor. Yani gerçeklik sabit duran bir gerçeklik değil, sürekli oluşturulması gereken bir gerçeklik. Beyninizin görme bölümünde diyelim ki bir hasar var. Dolayısıyla siz şu an bana bakarken bir bölümümü göremiyor olacaksınız normalde. Ama yine de görebiliyorsunuz. Çünkü zihin photoshoplıyor burayı. Dolayısıyla görme duyusuyla görmüyorum ben aslında. Zihnimle görüyorum. Çünkü verimli olan kısım bu. Onun için insan zihni hiçbir şekilde aslına bakarsanız etki tepkiyle çalışmıyor. Tahminle çalışıyor. Zihin sürekli tahmin ediyor. Yani öyle bir tahmini var ki ben
Durdum şu an değil mi? Siz aklınızda hemen orayı doldurmaya çalışıyorsunuz. Çünkü tahmin ediyorsunuz. Ben dedi, Cem ne diyecek diye tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Öyle değil mi? Çünkü zihin tahminle çalışıyor ama tahmin etmeseydi ben durduğumda sadece durmuş olurdum. Sadece bunu görürdünüz. Bu çok farklı bir şey. İşte ben sadece durduğumda durduğumu gördüğünüz zaman ve tahminde bulunmadığınız zaman gerçeklikte temas etmeye başlıyorsunuz. Yapay zekaya bu da öğretilebilir gibi geliyor bana. Bütün bunlar yapılabilir. Yani duyguyu simüle etmesi mümkün ve bunun bizi olası olarak götüreceği bazı yerler var. Onlardan bir tanesi de örneğin yapay zeka tamamen insanlar için güvenli hale getirilebilir mi sorusu. Yani buradan yola çıkarak belki oralara bir yerlere varılabilir diye düşünüyorum. Bugün yapay zeka, bilinç ve insan olmanın anlamını birlikte düşündük. Bir sonraki bölümde Cem Şen'le bu keşfi sürdürerek yapay zekanın geleceğini, risklerini ve olasılıklarını konuşmaya devam ediyoruz.